Türk kahvesi dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi. Yani bugün Amerikalılar günde 400 milyon adet kahve içiyorsa bizim sayemizde. Ve ben bunu dünyaya hiç anlatmamışım. Mesela Türkiye tanıtım broşürünü açın. Bir sürü bilgi yazar. Bir satır. Kahveyi Avrupa ile Türkler tanıştırdı. Muhteşem. Çok gurur verici ama cümle o kadar. Koca tarih bir cümlede. Bana ilk şunu söylediler. Amerika'da kimse Türk kahvesi içmez. Kadın başına nereye gidiyorsun? Kadın başına ne işlere kalkışıyorsun diyen insanlar oldu maalesef. Sokak sokak dolaşacağım, karış karış Amerika'yı gezeceğim ve binlerce kişiye Türk kahvesi dağıtacağım. Bir bayan telefonu dedi ki sonuçlarınızı aldık. Göğüs kanserisiniz dedi. Ben Gizem Şalcıgil White, namı diğer Turkish Coffee Lady. Aslında 20 yıldır Amerika'da yaşıyorum ama son 15 yılımı Türk kahvesi kültürünün tanıtımına adadım diyebilirim. Sadece Amerika'da değil, aynı zamanda Avrupa'da ve Kanada'da da Türk kahvesi kültürünü tanıtmak için çeşitli projeler geliştirdim. Çünkü neden? Tarihte ilk defa kahve çekirdeğini kavuran ve öğüten Türkler. İlk defa. Ve biz bunun bilincinde değiliz. Her şeyin başladığı yer, cezve. Şimdi siz dünya tarihine olan katkılarınızı anlatamazsanız ve bunu da gelecek nesillere aktaramazsanız o zaman insanlarda pozitif algı yaratma şansınız yok. Yani ilk kahve pişirme yöntemi cezve, bütün kahvelerin anası. Bugün bütün kahve pişirme metotları cezveden gelir. Şu anda Turkish Coffee Lady isimli bir markanın kurucusuyum ve bu marka Old Town Alexandria'da King Street üzerindeki tek Türk kahvesi kafesi. Burada her gün yüzlerce Amerikalıyı hem Türk kahvemizle hem Türk mutfağımızla buluşturuyoruz ve Türkiye'mizi tanıtıyoruz. Turkish Coffee Lady çok organik bir şekilde aslında doğdu ve büyüdü. Benim Amerika'ya öğrenci olarak gelmemle başladı hikayem. Boston'da yüksek lisans eğitimi alırken bir Amerikalının bana yaklaşıp bende aksan olduğunu söyleyip nerelisin diye sorduğunda ben Türkiye diye cevap verdim ve düşündü taşındı, hatırlayamadı Türkiye'nin nerede olduğunu. Sonra da Massachusetts eyaletin neresindeydi diye bir soru yöneltti bana ve aslında benim hayatım o gün değişti. But she is promoting. She's telling everyone. That's perfect. Word of mouth. 1981 yılında Ankara'da doğdum. Annem ve babam maalesef 91 yılında boşandılar. Aynı dönemde çok sevgili dedemi bir trafik kazasında kaybettim. Ankara'nın efsanevi belediye başkanlarından Vedat Dalakay, eşi ve oğluyla beraber maalesef bir trafik kazasında hayatını yitirdi ve beni çok etkiledi o dönem ve ben maalesef saçlarımı kaybettim çocukken, üzüntüden. Dolayısıyla çocukluk döneminde biraz böyle travmatik bir dönem yaşadım. Özellikle ortaokul zamanında. Yani bir gün banyo yaparken bütün saçlarım banyoda gitti. Bir gün saçınız var ve bir gün yok. Bir kız çocuğu olarak. Ama tedavilerim başarılı geçti. Saçlarım uzadı. Liseye hani daha böyle fiziksel olarak artık kendine güvenen bir genç kız olarak başladım.
Annem çok anaç bir insan ve çocuklarını hep geleceğe hazırlayan, aklında bundan sonra çocuğumu daha fazla gelişmesi için ne yapabilirim? Hep bunun çabasında olan bir insan ve hayatını aslında çocuklarına adayan bir anne. Yani biz yapan anne. Ya biz annemle anlaşıyor muyuz? Hayır. Ben annemle çok zıttım. Annemle biz böyle sürekli böyleyizdir ama saygım sonsuzdur yani. Benim lise dönümünden sonra üniversiteye geçerken seçtiğim meslek alanı bankacılık, finans ve grafik tasarım arasında kaldım ben. Her iki bölümü de kazandım. Ve annem bana dedi ki bir haftan var. Bir hafta düşün, taşın, çevrene sor ve kararını ver dedi. Bir hafta sonra anneme cevabımı söyledim. Annem bana çok kızdı. Yanlış cevap dedi. Çünkü ben bankacılığı seçmiştim. Bütün ailem mimar benim. Dedem, annem, dayım, teyzem, kardeşim. Dolayısıyla biraz vakit geçmesi gerekti paylaşmak için. Bir de emin olmak istedim tabii verdiğim karardan. Ama çok emin olarak gerçekten şimdi de görüyorum. İyi ki o kararı vermişim o zaman. Daha kurumsal olmayı seçtim. That's beef. So beef also here, the triangle ones. This is spinach and feta. Yeah. Asıl benim tabii yurt dışı odam Work and Travel'la Amerika'ya gelmemle başladı. Yine üniversitedeyken annem bana dedi ki ben seni Work and Travel'a yazdırdım bu yaz ve gidiyorsun. Benim annem biraz böyle şeydir, farklıdır yani. Siz bir şey kafaya taktıysa hani ona şey yapmak zorundasınız, ayak uydurmak. Dolayısıyla beni buraya postaladı. Ben orada hot dog çevirdim. Benim görevim hot dog çevirmekti. Fakat ben çok dost canlısı bir insanım. İnsanlarla konuşmayı çok seviyorum. O zamanki müdürüm dedi ki hani biz seni hot dog'dan alalım. Artık yeterince çevirdin. Seni kasaya alalım. Ben kasaya geçtim. Sonuç olarak ben başarılı oldum orada. Çünkü insan ilişkilerim çok iyi. Beni çok daha iyi yerlere terfi ettirdiler. En sonunda böyle havyarların satıldığı bölüme terfi ettim ben. Sosisten havyara. İlk başta gitmeyi planlamadığım Work and Travel programından müthiş bir tecrübeyle ve çok mutlu şekilde döndüm. Son senemde Bilkent Üniversitesi'nde ve o zaman artık iyice oturdu kafamda bir şeyler. Nereye gitmek istiyorum, benim amacım ne bu hayatta? Ve programımı tamamladım Bilkent Üniversitesi'nin ve Garanti Bankası'nda çok iyi bir pozisyonda başladım. Mecidiyeköy Ticari Şubesi'nde. Ama anladım ki bankacılık bana göre değil. Bankacılık benim hiç tercih ettiğim bir meslek değil. Hele Work and Travel'da o şeyi aldım ya şimdi insanlarla sahada birebir temas etmenin o hazzını, o mutluluğunu. Ben masada oturamıyorum. Benim dışarı çıkmam lazım. Benim özgür olmam lazım. Ve ben bir sene sonra Garanti Bankası'ndaki görevden ayrıldım. Benim kardeşimle annem buraya geldiler bir anda yani ani bir kararla Amerika'ya ve annem hani burada bir düzen kurdu ve dedi ki sen de hani istiyorsan ayrıl işinden gel katıl burada yüksek lisansını yap. Yani annem hep bana böyle bir yol açtı. Ben çarşamba günü işimden istifa ettim. Cumartesi günü kedimi de aldım ve bastım uçtum. Şöyle, ben ilk senemde Emerson'a kabul alamadım. Yani TOEFL puanım iyiydi, GRE'm iyiydi ama dediler ki sen bu programa hazır değilsin. Ama Emerson'ın kapısında her gün yattım. Dedim ki evet programın yani müdürüne ben dedim burada okumak istiyorum. En son adam dedi ki tamam dedi tamam alıyoruz seni.
Emerson College'ine kabulümü aldım. Çok mutluyum. Hemen böyle bir oryantasyon tabii programları başlıyor biliyorsunuz eğitim yılından önce. O gün bir sınıfta oturuyoruz. Böyle yaklaşık 20-30 kişiyiz. Yanımda da işte bir Amerikalı oturuyor. İşte herkese soruyorlar kendini tanıt falan filan diye. Neyse yanındaki kişi de böyle çok ukala. Bir şeyler anlatıyor falan, diyorum kim bu çocuk? O kişi 15 yıldır eşim. Anlatamam size yani nasıl ukala ama böyle diyorum niye böyle bir şey söyledi, bir havalı gereksiz yani anlat çık işte ismim de bu de falan bitir yani yok. Neyse o akşam dediler ki potluck dinner diye bir şey vardı burada, herkes kendi kültüründen yemek götürür, işte bir tanışma toplantısı. Yani burada biliyorsunuz insanların sosyalleşmesi çok zor. Mutlaka bir vesile gerekiyor, işte bir kültür buluşması ayarladılar. Ben de işte gittim oraya ve gecenin sonunda işte bir beyefendi geldi Amerikalı, bana dedi ki işte Türkiye Amerika'nın neresinde hikayesi. Yani hayatımı değiştiren bir an. Yani hani Amerika'nın Türkiye'yi bilmediğini az çok anlamıştık, işte elektriğiniz var mı, okula nasıl gidiyorsunuz, sen böyle nasıl giyiniyorsun gibi sorular. Ama Türkiye'nin Amerika'da olduğunu düşünen bir Amerikalı, hem de Boston gibi bir şehirde ilk defa başıma geldi ve gerçekten bir dönüm noktası oldu benim için. Yani ben dedim ki ben bir vatansever olarak, bir Türk genci olarak bu konuda ne yapabilirim? Biz bu kültür şokunu yaşamak zorunda değiliz. Ve doğru bölümdeydim bunu yapmak adına. Sene sonunda bir capstone projemiz var. Gerçek müşterilerle çalışıyoruz. Bizim grubumuzun müşterisi gerçek bir ülke. Güçlü bir isim ama imajı zayıf olan bir ülke ve bize verdiği ödev de şu. Ben bir 5 sene sonra değil, 10 sene sonra değil, bir 50 hatta 100 sene sonra Amerikalıların bizim ülkemize olan algısını pozitif hale getirmek istiyorum. O yüzden bugünden ne yapabilirim? Aslında yapmamızı istediği şey bir imaj çalışması. Yani ülke markalaşması. Ama o proje benim hayatta bir uyanışım oldu. Dedim ki neden Türkiye'de bu şekilde uzun vadeli çalışmalar yapmıyor? Kültür diplomasi, ülke markalaşması projesi benim hayatıma öyle girdi. Ve ben dedim ki demek ki bir ülkede marka olabiliyormuş ve Türkiye'nin bir marka olması için ben ne yapabilirim? Nathan, şimdiki eşim yani, Amerikan Kongresi'nde bir iş teklifi aldı. Bir milletvekilinin ofisinde ve o işe başladı hemen. Ben de işte iş aramaya devam ediyorum, çalışma iznim geldi vesaire. Fakat hemen akabinde finansal kriz oldu Amerika'da. Ya o kadar devasa bir krizdi ki yani işe alım tamamen durduruldu, staj bile yok. Fakat ne oldu? Vizenin süresi bitti. Dolayısıyla benim gitme vaktim geldi Türkiye'ye ve döndüm. O dönem biraz böyle kendimi dinlemek istedim. Ne yapmak istediğimi. Çünkü yani Amerika'daki hayatımı noktalandırdım bir yerde mecburen. Ve dedim ki gerçekten hani Gizem yeni bir dönüm noktasındasın. Yeni bir iş buldum fakat o işte anladım ki bana göre değil. Birisi dedi ki sen turist vizenle git, zaten hali hazırda var. Ben geldim. Dediğim gibi işte eşim Amerikan Kongresi'nde çalışıyor ve Amerikan Kongresi'nin biliyorsunuz o büyük tepesinde bir teras vardır kongre binasının. Çalıştığım milletvekiliyle beraber beni bekliyorlardı ve milletvekili benim hemen gitmem gerekiyor deyip bizi baş başa bıraktı. Biz bir anda böyle rotandanın merdivenlerinden yukarı doğru çıkmaya başladık ve en sonunda en üstteki Özgürlük Anıtı'nın tam altındaki balkonda manzarayı izlerken bir baktım Nathan yere oturmuş, elinde bir yüzük. Benimle evlenir misin diye sordu. Ben tabii olayın şokuyla ne diyeceğimi bilemedim. Tabii ki evlenirim dedim. Öyle başladı evlilik. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Ben Washington Türk Büyükelçiliğine kabul edildim.
Orada basın müşavirliğinde güzel bir pozisyona başladım. Yani çalışma iznim falan da gelince ve bütün işte bu Türkiye hani markasına ben bir vatandaş olarak nasıl katkı sağlayabilirimin cevabını aslında orada aldım. Her gün rezidansta etkinlikler yapılıyordu. İnanılmaz bir kültür diplomasisi çalışması içindeydi Büyükelçilik. Derken ben Büyükelçimize bir fikrim var dedim ve ona bir proje arz ettim. Ve Büyükelçimize arz ettim. Türk kahvesi etkinlikleri yapmak istiyorum. Kancı Daire binasında yapmamız uygun olur mu diye. Kendisi de onay verdi ve biz ilk Türk kahvesi etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ve size ilgiyi anlatamam. Yani RSVP'lere yetişemiyoruz. Radyo kanallarından yazıyorlar. Basın mensupları yazıyor. Herkes yani bir anda böyle bir Türk kahvesi merakıyla etkinliğe gelmek istedi ve çok ciddi bir kalabalıkla harika bir etkinlik gerçekleştirdik. İnanılmaz bir başarıyla sonuçlanıyor etkinlikler fakat ben şunu fark ettim. Etkinlik bitiyor, insanlar ayrılıyor ve orada noktalanıyor yapmak istediğimiz şey. Bunu daha uzun vadeli yapmamız lazım. Dedim ki iş başa düştü. Ben bir Türk kahvesi kamyonu yaratayım. Ama tabii sadece düşünmekle olmuyor bu iş. Çok ciddi bir operasyon ama şöyle söyleyeyim. Washington Büyükelçiliği'nde çalışırken öyle bir öğlen aramda bir A4 kağıdı bir kamyon çizdim. Dedim ki ben bu kamyonu hayata geçireceğim. Türkiye'ye gittim. Türkiye'de Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin yönetimiyle buluştum. Anlattım vizyonumu. Dedim ki sokak sokak dolaşacağım, karış karış Amerika'yı gezeceğim ve binlerce kişiye Türk kahvesi dağıtacağım. Fikir bu. Tamam dediler, sponsor oldular. Sonra ben geri geldim Washington'a. İşte derneklerden, böyle bireysel bağışçılardan da böyle yaklaşık bir $60.000 gibi bir bütçe oluşturdum. Ve 2012'de Mayıs ayının sonunda o benim kağıdı çizdiğim araç bir baktım New Jersey'den geldi ve karşımda duruyor. Bu turu yapmam için benim kendi bireysel yani özgür bir şekilde hareket etmem gerekiyordu. Bir kamu görevlisi olarak değil. Dolayısıyla işimden ayrılmak durumunda kaldım. Şöyle tepkiler aldım ben. Kadın başına nereye gidiyorsun? Kadın başına kamyonla mı gezeceksin? Kadın başına ne işlere kalkışıyorsun diyen insanlar oldu maalesef. Ve yola koyuldum. Çok enteresan bir olay oldu. Bir öğrenci geldi. Sonradan anladığım bir Ermeni kökenli bir öğrenci. Önce durdu kamyona baktı. Dedi ki bu kamyon dedi her şeyi değiştirebilir. Yani o kadar da inanılmaz bir vizyon oturuyor burada. Kahveyi aldı, içti, teşekkür etti ve gitti. Yani benim için o yeterliydi. Çünkü gördü yapmak istediğim şeyi. Çıktık George Washington Üniversitesi'nden Baltimore'a gittik. Baltimore'dan New York Times Square'a gittik. Times Square'dan Yale Üniversitesi'ne gittik. Harvard'a gittik. Harvard'da bir de etkinlikler de yapıyorum. New York'ta da yaptım. Yani hem kamyonla geziyorum gündüz, akşamında resepsiyon veriyorum. Bir de o etkinliklerin ayrıca organizasyonu yapıyorum. Hatta Amerikan Kongresi'nden bana bir onur belgesi gönderildi. Kongrenin kayıtlarına geçen, yani sizin yaptığınız bu dostluk projesini takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz diye resmi bir yazı geldi bize. Bu proje viral olup böyle sosyal medyada paylaşılınca bana Avrupa'dan, Kanada'dan, başka ülkelerden mesajlar yağmaya başladı. Dediler ki lütfen aracı buraya da getirin. Çünkü burada Türkiye'nin iş tanıtımı yapılmıyor. Çok ihtiyaç var. Hani biz ayarlayacağız lojistikleri. Siz sadece atlayıp gelin. Ve ben gittim. Döndüm ben. Kamyonun içinde oturuyordum. İşte bir e-mail atmaya çalışıyorum. Telefonum çaldı. Ve Türk Hava Yolları Müdürü Handan Hanım beni arıyor. Takip ediyoruz dedi. Çok gurur duyuyoruz. Çok güzel bir iş yaptı. Seni işe almak istiyoruz. Yani ben Büyükelçiden ayrıldım. İşim yok artık. İşte tur bitince ne yapacağım diye düşünürken bir anda bir iş teklifi. Yani döndüm.
Zaten Washington Post gibi hani çok büyük BBC gibi kanallarda haber olmuştu. Artık iyi de duyulmuştu proje. Döndüm Türk Hava Yolları'na işe başladım. O zamanki pozisyonum halkla ilişkiler, sponsorluk üzerineydi. Türk Hava Yolları'na da aynı araçlardan yaptım. Yani Kobe Bryant ve Messi'nin olduğu reklam yüzleri olan Sevgiler Günü aracı yaptık. Washington'a dolaştırdık. Sonra Türk Festivali için bir tane daha yaptık. Yani sürekli böyle bütün Washington'u Türk kahvesiyle buluşturuyoruz. O yüzden o kadar çok haber oldu ki. Ama en önemlisi Washington Post'ta çıkan. Yani orada ki zaten etki, şimdi bile hala hissediyorum o etkiyi. Çünkü Turkish Coffee Lady ismini aslında bana Washington Post verdi. O dönem şöyle bir şey oldu. Ben çocuk sahibi olmaya çalışıyordum. Bu kadar işte tur ve iş gücün arasında ve olamadım. Yani çok uzun süre Türk bir doktor bana dedi ki sende bir rahatsızlık var. Bundan dolayı çocuk sahibi olamıyorsun. Seni ben ameliyat edeceğim ve ondan sonra inşallah hani çok şükür kavuşacaksın. Gerçekten de mucizevi bir şekilde, yani ben 2 senedir çocuk sahibi olamazken 3 ay içinde ben hamile kaldım. Çocuğumun olması, yani anne olmak duygusu o kadar önem kazanmaya başladı ki dedim ki ben bu çocuğa çok zor sahip oldum. Bir Allah'ın lütfuydu bu bana. Ben bu çocuğa bir miras bırakacağım. Kanada'ya gitmeye karar verdim davet ettikleri için. O dönem Türk Hava Yolları'na ayrılmıştım ve Dünya Bankası'nda bir işe başlamıştım. Bir kadın geliştirme programında. Kanada'dayım. Karnımda kızım. 5 aylık. Dedim ki çocuğum bak senin için yapıyorum bu turu. Ki annenle gurur duy diye. Bir AVM'nin önünde duruyorum. Toronto'dayız. Bir içeri girmem gerekti. Food court var. Bir sıra. Ama size anlatamam yani. Food court'u dolaşıyor. Ben ön tarafta bedava Türk kahvesi dağıtıyorum. Sıra espresso sırası. Yani minicik önünde 3 sandalyesi olan bir köşe, kafe. İnsanlar elinde para, espresso almayı bekliyor. Ben yurt dışında kültür markalaşmasının önemini orada gördüm. Yani nereye gidersen git, marka değilsen, sen bedava da versen ürünü, başkası gidip parayla almayı tercih ediyor. Demek ki dedim, bu işi gönüllü yapmak yetmiyor. Benim bu işi profesyonel yapıyor olmam lazım. Uzun süreli yapmam lazım ve sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmem lazım. Ve o gün kızıma ne miras bırakacağımı çok iyi anladım. Turkish Coffee Lady. Ve hayatımda yepyeni bir sayfa açıldı. Hem işimi hem kızımı kazandım. Bana ilk Türk kahvesi kamyonuna yola çıktığımda şunu söylediler. Amerika'da kimse Türk kahvesi içmez. Boşuna uğraşıyorsun, emeğinin karşılığını alamayacaksın, git bir yerde çalış. Şimdi bayilik veriyorum. Ama işte o 15 senemi aldı o noktaya gelmek. Çünkü hep bu olumsuz yargılar devam etti. Tamam, başarılı oldu kamyon çünkü bedava veriyordum, bedava herkes içer. Ama şimdi parayla satacaksın. Yine aynı şey. Çok şükür sıralar oluyor önümüzde. Hafta sonu kapımızı açıyoruz, insanlar doluyor. Mesele sadece kahve değil. İşini severek yapmak, tutkuyla yapmak ve bir kültürü yaşatmak. En büyük şansım 2013'te Trak'la gezerken ben 7 senedir ortağım olan Ahmet Şerif İzgören hocamla tanıştım. Bu iş fikri benim kafamda artık iyice oturunca, bir plana dönüşünce ben Şerif Hoca'ya ulaştım. Ve dedim ki Şerif Hocam, ben Türk kahvesini Amerika'da markalaştırmak istiyorum. Bana destek verir misiniz? Ben yatırımcı arıyorum ya da bir ortak arıyorum. Ben sana ortak olmak istiyorum dedi. Ve inanır mısınız o günden beri omuz omuzayız Şerif Hocam'la. O günden beri. Zor günde de iyi günde de. Ve onun verdiği güçle ben Tyson's Corner Center, Amerika'nın en önemli AVM'lerinden bir tanesidir. 50 senelik prestijli bir AVM. Onun kalbine Türk kahvesi kafemizi oturttum.
Bir gün evden çıktım, işe gidiyorum. Kafeyi de açmam gerekiyor. Telefon geldi. Bir bayan telefonu, dedi ki sonuçlarınızı aldık. Göğüs kanserisiniz dedi. Hiç hayatımda böyle bir şok anı yaşamadım. Dedim ben şu anda konuşamayacağım. Araba kullanıyorum. Teşekkür ederim dedim, kapattım. Dükkana gittim. Dükkanında birkaç böyle müşterisi vardı her sabah gelen. Suratım bembeyaz. Yani korkunç bir şeydeyim, psikolojideyim. Yani ölmek üzere miyim? Çocuğum ne olacak? İş ne olacak? Ailem ne olacak? Bir sürü soru. Hepsi gelip bana sarıldı. Müşteriler. Sabah böyle bir duygusal an yaşadık. İşte beraber çalıştığımız Feriye ablam olsun, diğer arkadaşlarımız geldiler falan. Dedik ki biz bunu aşacağız. Yani böyle bir test çıktı hayatta karşımıza. Ne yap edip bunu aşacağız. Ama tabii süreci hiç bilmiyorsun. Yani tek bildiğin vücudunda böyle bir hastalık var. Dolayısıyla bir tedavi mi olunacak? Başka bir çözümü mü var? Bir aylık ömrü mü var? Yani bilinmeyene maalesef girdim o dönem ve doktora gittiğimde doktorun bana ilk söylediği şey şu: saçlarını kaybedeceksin. Ben zaten bunu yaşamıştım. Bir daha yaşayacaksın dedi. Ve çok hızlı yaşayacaksın. Yani ilacı aldığın anda saç kalmayacak kafanda. Dedim tedavi olacak mıyım, iyi miyim? 3 tane tümör içeride. Hiçbir belirtisi olmadan. İçeride büyümüşler. İlk doktora gittik. Doktor bana hiç suratıma bile bakmadı. Yani benimle konuşmuyor bile. İşte kağıda yazıyor. Bu ilacı alacaksın, şunu yapacaksın, haftaya başlayacaksın. Kemoterapiye. Benim işim var, çocuğum var, bana bakabilecek kimse yok. Yani ben haftaya kemoterapiye nasıl başlayabilirim? Dedim ki başka bir doktora gidelim, ben bu tedavi olmak istemiyorum. Sırplı bir doktora gittik, Feriye ablamın tavsiyesi üzerine ve adam bana dedi ki 1 saniye bile düşünme ve hemen Türkiye'ye git. Tedavi için hemen Türkiye'ye git. Annem dedi ki sen merak etme, kızına biz bakacağız. Sen sadece pozitif kalacaksın ve iyileşeceksin. Ve bana dedi ki içinde canlı bir şey var. Lütfen ona enerji gönderme, onu büyütme. Biz onu hepimiz sevgiyle aşacağız. En sonunda çok büyük bir karar vermem gerekti. Yani işi bırakmak zorunda kaldım. Buradaki ekibimize. Bir arkadaşımız vardı sağ olsun, Besim. Dedi ki sen lütfen git tedavini ol. Ben burayı kontrol edeceğim. Ben Türkiye'ye gittiğimde buradaki Washington'daki çevrem bir bağış kampanyası başlattı. Beni de çok güzel uğradılar sağ olsunlar. Yani herkes bana inanılmaz bir sevgi enerjisi gönderiyor. Diyorum ki ben bunu aşacağım. İlk ilacı aldım gerçekten doktorun dediği gibi. Ve ben sabah kalktım. Size anlatamam. Bütün yatak saçtı. Yani saç içinde uyandım. Bir gecede hepsi gitmiş. Artık süreç başladı. Bu bir gerçek. Hayal değil, kabus değil. Hemen bir protez saç aldım. Çünkü dedim ki ben iyileşeceğim ama kendimi iyi hissetmem lazım ve aktif hayatı devam etmem lazım. O yüzden saçıma ihtiyacım var. Hala da takıyorum. Ben çalışmaya devam ettim. Kendi ama alanımda kızımı göremiyorum. Çünkü bütün bağışıklık sistemim gitti. Yani kızım bana bir hastalık verse benim belki de yaşama şansım kalmayacak. Kızımın sesini duyuyorum, kızıma gidemiyorum. Yani yan odada annem uyutuyor. Ben içeride işte tedavi gereği almam gereken ilaçlar mesela. 2 ayımız böyle geçti. Yani 2 ay ben parmağımı bile kıpırdatamayacak kadar hastaydım. 6 ayın sonunda Türkiye'den buraya geldim.
Yani Türkiye'de bu kadar muhteşem doktorlarımız var. Yani beni Türkiye iyileştirdi. O yüzden orada doğru bir karar verdim. Yine annem sayesinde. Saçlarım yavaş yavaş çıkmaya başladı. İşte kendimi daha iyi hissediyorum, konsantre olabiliyorum vesaire. Yani işe gidebilmeye başladım çok şükür. Şükür demeyi öğrendim. Tam döndüm, işte düzen oturmaya başladı, dükkanın başındayım derken pandemi. Ve pandemide maalesef dükkan gitti. Günün sonunda yani gelinen noktada evet yani bir lokasyonu kaybettik ama bizim misyonumuz bir lokasyondan ibaret değil. Çok daha büyük bir misyon. Dolayısıyla orasının kapanmasıyla yeni bir sayfa açıldı. Ama sadece ben değil bütün dünya bunu yaşadı. Birçok iş sahibi maalesef kaybetti işini. Ama en çok kadınlar etkilendi pandemiden. İnanılmaz bir şekilde olumsuz etkilendiği bir dönemdi pandemi ve ben bundan da güç olarak bir vakıf başlattım. Turkish Coffee Lady Vakfı. Yani hem Türk kahvesi kültürünü yaşatmak hem de kadın girişimcilere destek olabilmek, rehber olabilmek adına. Ve o vakıf sayesinde yine 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Times Meydanı'nda 5 Aralık'ta dev billboardlarda Türk kahvesini kutladık. O dönem Washington Belediye Başkanı'na da 5 Aralık'ı Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kabul ettirdik. Lokasyonumuzu kaybetmiş olmamıza rağmen Amerikan hükümeti pandemi döneminde kadın girişimcilere özel bir paket hazırladı. Ben de başvurup kazandım ve yeni bir yer açmak için arayışa başladım. Çok değerli dostum Nihal dedi ki rüya gibi bir yer buldum sana dedi. Ben aşık oldum buraya. Dedim ki yine bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Ve biz bir kültür evi yarattık beraber. Ve inanın 22 Ocak günü açıldığında dışarıya kadar sıra vardı. Virginia'da açtığımız kafe, burada biz sadece yani bir kahve evi değiliz, aynı zamanda bir kültür merkeziyiz ve şu anda mesela King Street üzerinde en yüksek pozitif müşteri geri dönüşü olan kafe biziz. Hemen akabinde de VIP Alexandria dergisinin Alexandria'nın en ilham veren kadınları arasından birini seçildim. Bana ulaşan bir ekip oldu. Türkiye'nin milli arabasının TOG'un temsilcileri ve dediler ki biz Las Vegas'ta çok büyük bir teknoloji fuarına Türk kahvesi ikram etmek istiyoruz. Beraber çalışabilir miyiz? Ben 3 senedir TOG'un çözüm ortağı olarak orada Türk kahvesiyle beraber, ekibimizle beraber gerçek Türk misafirperverliğini o konferansa gelen insanlara yaşatıyoruz. Türk kahvesini ben inanıyorum el birliğiyle hak ettiği yere taşıyacağız. Ben burada Türk kahvesini Safranbolu'dan gelen güzel setlerle sunuyorum Amerikalılara. Yani hayatını hiç görmediği bir de Instagram vesaire hani o tarz çekimlere de uygun. Yanında lokumu, suyu. Yani yapmamız gereken tek şey kültürümüzün değerini anlamak. Türk kahvesini diğer kahvelerle karşılaştırmayacağız. Türk kahvesi her şeyin başlangıç noktası. Sevmiyor olabilirsin ama bu senin kültürünün parçası. Şimdi siz dünya tarihine olan katkılarınızı anlatamazsanız ve bunu da gelecek nesillere aktaramazsanız o zaman insanlarda pozitif algı yaratma şansınız yok. Ve biliyorsunuz Türk kahvesi çok ince çekilir. Bugün mesela bir Trader Joe's'a gidin. En finest seçeneğe geldiğinizde orada kocaman Turkish yazar. Biz zaten bu toplumun içindeyiz. Ama bunun biz bile farkında değiliz. Yani günün sonunda ben de kızıma bir miras bırakayım. Bu hayattaki görevimi de tamamlayayım. Sadece bunu istiyorum.
ki demek ki bir ülkede marka olabiliyormuş. Ve Türkiye'nin bir marka olması için benle yapıldı. Bana ilk şunu söylediler. Amerika'da kimse Türk kahvesi içmez. Ben Gizem Şalcıgil White, namı diğer Turkish Coffee Lady.